Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle bu gördüğünüz yeleğimin anlatımını paylaşacağım. Şöyle yakın plandan yeleğimizin detaylarına birlikte bakalım. Hemen arka yüzü de sizlere göstermek istiyorum. Yeleğimde böyle kabartmalı, yapılışı oldukça kolay bir model kullandım. Çok keyifli ördüğüm bir model oldu. Dilerim sizler de izlemekten ve yapmaktan, benimle birlikte örmekten keyif alırsınız. Yeleğimizin bedeni 1-1,5 yaş aralığı için uygun. Hemen beden ölçülerini paylaşayım sizlerle. Bedenimizin genişliği 28 santim. Ve yeleğimizin boyu da 34 santim arkadaşlar. Yeleğimizi örmek için 1,5 yumak kadar Nako Elite Baby kullanacağız. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda anti-pinik özellikli bir bebek ipi. Aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar için renk numarası 1636. Yeleğimi örerken 3,5 numara şişleri kullandım ve 4 tane düğme ile de yeleğimi tamamlamış oldum. Yeleğimize alt kısımdan başlayacağız. 3 parça halinde öreceğiz. Öncelikle arka parçamızı örüp tamamlayacağız. Sonrasında da ön parçalarımızı ördükten sonra omuzlarda bir tığ yardımıyla birleştirme yapacağız. Ve son olarak da yanlarda dikişlerimizi yaparak yeleğimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Modelimiz gerçekten yapılışı oldukça kolay, çok hızlı bir şekilde de ilerleyen bir model. Şöyle daha yakın plandan paylaşayım sizlerle. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da rahatlıkla örebilirler. Modelimiz hem kız hem erkek bebekleriniz için tercih edebileceğiniz bir model. İstediğiniz renkle her iki cinsiyet için de örebilirsiniz arkadaşlar. Ben yeleğimi söylediğim gibi 1-1,5 yaş aralığı için ördüm. İsterseniz daha büyük ve daha küçük yapmak isteyenler için video sonunda gereken ölçüleri ve sayıları da paylaşacağım. Video sonunda vereceğim sayılardan yararlanarak daha farklı ölçülerde de örebilirsiniz arkadaşlar. Malzemelerimiz hazırsa hemen yeleğimizi birlikte örmeye başlayalım. Örmeye arka parçayla başlıyoruz arkadaşlar. Parçamız için şişimize 64 ilmek atalım. İlmeklerimizi 12 sıra boyunca 2 ters 2 düz olarak örüp gelelim. Sizler de buraya kadar tamamladıktan sonra hemen ön yüzde modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Modelimiz son derece yapılışı kolay ve çok hızlı bir şekilde de ilerleyen bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da hiç zorlanmadan örecekleri bir model gerçekten. Şimdi bu sıradan itibaren 2 diş haroşa olacak şekilde öreceğim öncelikle. Her iki yönde bütün ilmeklerimi düz olarak örerek 2 diş haroşayı tamamlayıp tekrar ön yüze gelip devam ediyoruz. Parçamıza 2 ters 2 düz lastikle başlayıp üzerine 2 diş haroşa örüp geldik. Şimdi bu haroşa aralarında kullanacağımız modele başlayacağız. Bu kısım 6 sıradan oluşacak. İlk 2 sırası düz örgü olacak. Üzerine 2 sıra model uygulaması yapacağız. Sonrasında tekrar 2 sıra düz örgü örerek toplam 6 sırayla bu ara kısmı bitireceğiz. Üzerine tekrar 2 diş haroşa örerek modelimize devam edeceğiz. Oldukça kolay bir model söylediğim gibi. Şu an tekrar ön yüzdeyiz. 2 diş örüp geldikten sonra bu sırayı ve sonraki sırayı düz örgü olacak şekilde örüyoruz. Yani ön yüzdeyken şimdi bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arka yüze geçtiğimiz zaman da bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğiz. 2 sıra düz örgü örmüş olacağız. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüp geliyorum. Ön yüzde bir sıra düz örgü örüp sıramı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Modelin ikinci sırası olmuş oluyor. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters olarak örerek sıramı tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar ters örüp tamamlıyoruz. 2 sıra düz örgü ördükten sonra tekrar ön yüzdeyim. Modelin 3. sırasındayım. Bu sırada şu şekilde bir işlem yapıyoruz. Önümdeki ilk ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tabii sizin ilmekleriniz zaten ipe alış yönünüzden dolayı bu şekilde gözüküyorsa çevirmenize gerek yok. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar önümdeki ilmeğin yönünü çeviriyorum, düzeltiyorum. Arkasındaki ilmekle beraber ikisini düz olarak örüyorum. Bir ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi böyle ikişerli birlikte alarak örüp bu sırayı tamamlıyorum.
Bu sırada ilmeklerimiz yarıya düşmüş oluyor. Tabii ikisini her defasında 2 ilmeği birlikte aldığımız için ilmek sayımız yarıya düşmüş oluyor. Bir sonraki sırada tekrar aynı ilmek sırasına çıkararak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada kullandığımız modeli böyle ön yüz ve arka yüz olmak üzere 2 sırada örüp tamamlamış olacağız. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde ikisini birlikte örerek devam ediyoruz. Örgümüzü ön yüzde bu şekilde örüp tamamladıktan sonra arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde ilmek sayımızı tekrar aynı sayıya, yani 64 ilmeğe çıkaracağız. Sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya alıyorum. İkinci ilmeğe geçmeden önce şurada gördüğümüz iki ilmek arasında kalan bir ip var arkadaşlar. Bunu bu şekilde sol şişimin üzerine alıyorum ve düz olarak örüyorum. Şimdi sol şişimdeki ilk ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Tekrar iki ilmek arasında kalan şu ipi bu şekilde sol şişimin üzerine alıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz olarak örüyorum. Sonrasında iki ilmek arasında kalan bu ipi sol şişimi bu şekilde alttan batırarak şişimin üzerine alıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz olarak örüyorum. Bir ilmek aradan alarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ettiğimde tekrar ilmek sayımı 64 ilmeğe çıkarmış oluyorum. Sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şu an 63 ilmeğe getirdim tekrar. 64 ilmeği tamamlamak için burada sıra sonunda bu püf noktasını kaçırmayalım arkadaşlar. Şu an 63 ilmek, bir ilmek daha eklemek için şöyle hemen sıranın sonundaki şu iplerden kenardan şişimin üzerine alıp bunu da örerek tekrar 64 ilmeği çıkarmış oluyorum. Bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum ve tekrar ön yüze geçiş yapıyorum. Şu ana kadar ne yaptık? 2 diş haroşa ördük. Üzerine 2 sıra düz örgü ördük. Sonraki 2 sırada modelimizi uyguladık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. 2 sıra daha düz örgü örerek bu ara kısmı, yani haroşa arasında kalacak olan 6 sırayı tamamlamış olacağız. Ön yüzde şimdi bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. 2 sıra düz örgü örüp toplam 6 sırayla bu kısmı tamamlamış olacağım. Birlikte örüp geliyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp geldik. Böylece bu 6 sıra kısmını tamamlamış olduk. Şimdi tekrar başa döneceğiz. Şuradaki 2 haroşa diş kısmına döneceğiz. Lastikten sonra 2 diş haroşa örerek modelimize başlamıştık. Bu sıradan itibaren 2 diş haroşa örerek devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an ön yüzde ve arka yüzde bütün ilmeklerimizi sürekli düz örerek 2 diş haroşamızı örüp geliyoruz. Modelimizin üzerine 2 diş haroşamızı örüp geldik. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve tekrar bu aradaki 6 sıra model kısmına devam ederek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani modelimiz sürekli 2 diş haroşa üzerine 6 sıra model olacak şekilde ilerleyecek. Arka parçamızda böylece örmeye devam ediyoruz. Parçamızı büyütmeye devam ediyoruz. Parçamız kol kesim hizasına gelene kadar örgümüzü bu şekilde örüp tamamlayıp geliyoruz. Yeleğimin arka parçası kol oyuntusu hizasına gelene kadar örüp geldim. Ne kadar örmüşüz toplamda hemen sizlere söylemek istiyorum. Şuradaki haroşa sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 defa haroşa sırası örmüşüz. Modeli tekrar etmişiz arkadaşlar. Şu iki diş haroşalar toplam 9 tane olmuş. Bu hizaya kadar geliyoruz ve şimdi kol oyuntusunu yapmaya başlayacağız. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıradan itibaren kenarlardaki 6'şar ilmekleri kol lastikleri olarak haroşa olarak örerek devam edeceğiz. Ve bu sıradan itibaren her ön yüzde şu kısımlarda birer ilmek eksiltme yaparak toplam 6 defa eksiltme ile kol oyuntusunu oluşturmuş olacağız. O şekilde devam edeceğiz örgümüze. Şimdi sıra başından hemen başlıyoruz. Şimdi ön yüzde sıra başında örmeye başlıyorum. İlk 6 ilmeğimi haroşa örerek başlıyorum. 6 ilmek haroşadan sonra önümdeki 2 ilmeği ipimi öne alıp 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Böylece burada bir ilmek eksiltme yapmış, kesim yapmış oluyorum. Ve devam ediyorum. Modelin gerektirdiği şekilde sırama devam edeceğim.
Şu an 2 diş haroşadan sonra ön yüzde düz örgü olarak öreceğimiz kısımdayız. O yüzden ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örgü örerek devam edeceğim. Sıramın sonunda 8 ilmeğim kalana kadar örmeye, düz olarak örmeye devam ettim. 2, 4, 6, 8. Sıra sonunda sol şişimde 8 ilmeğim kaldı. Yine sıra başında olduğu gibi şimdi önümüzdeki 2 ilmeği birlikte ters olarak öreceğiz ve kalan 6 ilmeği de haroşa olarak örerek sıramızı tamamlayacağız. İpimizi öne alıyoruz. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Kalan 6 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz. Böylece ilk kesimimizi yapmış oluyoruz. Ve arka yüzü geçiş yapıyoruz. Kesimlerimizi ön yüzde yapacağız. Arka yüzde herhangi bir farklı işlem yapmadan örmeye devam edeceğiz. Kenarları yine 6 ilmek haroşa olarak başlıyoruz. 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşadan sonra önümde bir önceki sırada kesim yaparak tek ilmeğe düşürdüğüm ilmeğim var. Onun yönü düz. Onu yine düz olarak örüyorum. Ve ipimi öne alıyorum. Modelin gerektirdiği şekilde bu sırada ilmeklerimi ters olarak örerek devam ediyorum. Çünkü modelimizde 2 diş haroşadan sonra 2 sıra biliyorsunuz düz örgü olarak örmemiz gerekiyor. Yani ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örmemiz gerekiyor. İlk 7 ilmeğimizi bu şekilde 6 ilmek haroşa, 1 ilmek düz olacak şekilde ördükten sonra ortadaki ilmeklerimizi ters olarak örerek devam ediyoruz. Sıramızın sonunda yine 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örerek devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar geldik. 2, 4, 6, 8. Bir ilmek daha örelim. Ve 7 ilmeğimiz kaldı. Önümüzdeki bir tane ilmek düz olarak gözüküyor. Onu düz olarak örüyoruz. Ve kalan 6 ilmeği haroşa örüp tamamlıyoruz sıramızı. Ve tekrar ön yüze geliyoruz. Birlikte bir kez daha kesim işlemini tekrar ediyoruz. Tabi bu kısımda yine şimdi modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Orta kısımda. İlk 6 ilmeğimizi haroşa örerek başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşadan sonra ipimizi öne alıyoruz ve sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Kesimlerimizi daima bu şekilde yapacağız. Her ön yüzde 6 ilmek haroşadan sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak alarak kesimlerimizi yapacağız. Bu şekilde bir ilmek daha kesim yaptıktan sonra şimdi modelimizi gerektirdiği şekilde uygulamaya devam ediyoruz. 2 ilmek düz örgü kısmından sonra şurada model uygulaması yaptığımız sıradayız. Önümüzdeki ilk ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Bu şekilde sıramızı örmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda sol şişimizde 8 ilmeğimiz kalana kadar modelimizi uygulayarak örmeye devam ettik. 8 ilmeğimiz kaldığında yine ipimizi öne alıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimizi birlikte ters olarak örüyoruz. Ve kalan 6 ilmeğimizi haroşa örerek tamamlıyoruz. Ve tekrar arka yüze geçip devam ediyoruz. Bir kez daha arka yüzü birlikte örelim. Sıra başından 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. Yanındaki bir ön sırada kesim yapmış olduğumuz bu ilmeğimiz düz olarak gözüküyor. Onu düz olarak örüyoruz. Ve modelimizin devam edeceğiz gerektirdiği şekilde. 6 ilmek haroşa ve 1 ilmek düzden sonra önümüzdeki ilk ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonrasında bir sonraki ilmekten önce aradan bir ilmek çıkarıp onu da düz olarak örüyoruz. Bir ilmek düz olarak örüyoruz. Bir ilmek aradan çıkartarak örüyoruz. Normal şekilde modelimizin uygulamasına devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Sıramızın sonunda 7 ilmeğimiz kaldığında yine son bir defa aradan ilmek çıkartacağız. Ondan sonra da 7 ilmeğimizi baştakiyle aynı şekilde örerek sıramızı tamamlayacağız. Şimdi o kısma kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonunda şişimizde 7 ilmek kalana kadar örmeye devam ettik. 7 ilmek kaldığında şurada şu an en son bir düz ilmek ördük. Son bir defa aradan ilmek çıkarma işlemi yapıyoruz. Buradaki ayrıntıyı atlamayalım arkadaşlar. Bakın sıra sonunda 7 ilmekten sonra başlarken aradan ilmek çıkarmadık. Direkt bir düz örerek başladık. Ama sıra sonuna geldiğimizde bir düz ilmeğimizi ördükten sonra son bir defa aradan bir ilmek çıkarma yapıyoruz. Böylece buradaki ilmek sayısı eksilmemiş oluyor. Bu ilmeği çıkarmazsak burada bir ilmek eksik yapmış oluruz. Bu şekilde bu ayrıntıyı da verdikten sonra önümüzdeki bir düz ilmeği düz olarak örüyoruz. Kalan 6 ilmeğimizi de haroşa örüp sıramızı tamamlıyoruz.
ve tekrar ön yüze geçiş yapıyoruz. Birlikte 2 defa kesim yapmış olduk. Kol kesimimizi toplam 6 defa yapacağız. Yani bundan sonra 4 defa daha kesim yapacağız kenarlarda. Gösterdiğim şekilde 6 ilmek haroşadan sonra daima yanındaki 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Devamında orta kısımda modelimizi gerektiği gibi devam ettiriyoruz. Mesela şu an bu sırada ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak devam edeceğiz. Sıramızın sonunda 8 ilmeğimiz kaldığında yine 2 ilmeğimizi birlikte ters olarak alacağız. Kalan 6 ilmeğimizi haroşa örüp sıramızı tamamlayacağız. Böylece 3. kesimimizi de tamamlamış olacağız. Arka yüzü de yine aynı şekilde gösterdiğim şekilde tamamlayacağız. Bu defa orta kısımda bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp geleceğiz. Yani şu iki haroşa arasındaki 6 sıra kısmını bu şekilde tamamlamış olacağız. Sonrasında yine zaten haroşa olarak bir taraftan kesimlerimizi yapıp orta kısım haroşa olacak şekilde yine devam ediyoruz arkadaşlar. Zannediyorum bu kadar açıklayıcı olmuştur. Şimdi bu ön yüzden itibaren 4 defa daha kesim yaparak 6 kesime tamamlayarak kol oyuntumuzu tamamlayıp geliyoruz. Toplamda 6 defa kesim yaparak arka parçamın kol kesimlerini tamamlamış oldum arkadaşlar. Şöyle yakın plandan sizlere göstermek istiyorum. Parçamıza 64 ilmekle başlamıştık. 6 tane bir tarafta, 6 tane diğer tarafta toplam 12 ilmek eksiltme yapmış olduk. Şu an şişimizin üzerinde 52 ilmeğimizin kalmış olması gerekiyor. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Bu sıradan itibaren eksiltme yapmadan bir süre bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yeleğimin toplam boyu istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örerek ilerleyeceğim arkadaşlar. 52 ilmeğimin 6 tanesi bir tarafta, 6 tanesi bir tarafta, 12 ilmeği haroşa olarak kenarlarda devam edecek. Ortada kalan 40 ilmekle de modelimi aynı şekilde uygulayarak devam edeceğim. Söylediğim gibi parçamın boyu başlangıçtan itibaren omuza kadar istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüp geliyorum. Kol kesimimi yaptıktan sonra bir süre daha herhangi bir işlem yapmadan örerek parçamı tamamladım arkadaşlar. Şöyle şuradaki haroşaları sayarak toplam sırasını sizlere söyleyeceğim. Şuradaki bakın hemen şu kısmı da sayıyorum. Şuradan itibaren sayıyorum sıraları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Şuradan itibaren arkadaşlar şu kol kesimini yapmaya başladığım hemen şu alttaki haroşa sırasından itibaren saydığımda 27 haroşa diş olana kadar örmüşüm arkadaşlar. Şimdi artık parçamızı bitireceğiz. Şu an şişimizin üzerinde 52 ilmeğimiz var. İlmeklerimizi omuzlar için 18 ilmek, yaka için 16 ilmek olacak şekilde ayıracağız. İşaretleyicilerimizi kullanarak parçalarımızı ayırıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. İlk omzum için 18 ilmek ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yaka kısmı için 16 ilmek ayırıyorum ve kalan 18 ilmeğimi de diğer omzum için ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu sayılarla ayrımlarımı yapıyorum. Şimdi omuzları öreceğim arkadaşlar. Omuzlarda kesim yapmadan şiş üzerinde bekleteceğim çünkü omuzları. Öncelikle sıra başından başlayıp ilk 18 ilmeğimi öreceğim. Sonrasında yaka kısmı için olan 16 ilmeğimi keseceğim. Bir tığ yardımıyla burada kesim yapacağım. Sonrasında kalan 18 ilmeğimi de diğer omzum için örerek arka parçamı tamamlamış olacağım. Bu son sıramda ben bu küçük şişlerimi kullanarak örerek devam edeceğim. Çünkü omuzlarımı bunların üzerinde bırakacağım. Elinizde bunlardan yoksa herhangi bir farklı şiş olabilir. Normalde ördüğünüz şişimizi boşa çıkarmak için omuz parçalarımızı bu şişlerimizin üzerinde bekleteceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk 18 ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Şimdi elime farklı bir şiş alarak sıra başından ilk 18 ilmeğimi örüyorum. 18 ilmeğimi ördükten sonra yaka ilmeklerini kesmeye geldi sıra. Elime tığımı alıyorum. İlk ilmekten itibaren şöyle ilk ilmeği öncelikle şu şekilde göstereyim. Öncelikle şişimin üzerine bu şekilde şöyle bir saniye alıyorum. İkinci bir ilmek daha alıyorum ve ikisini birlikte kesiyorum. Bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte zincir çeker gibi örüyorum. Bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte örüyorum.
Bu şekilde buradaki yaka kesimi kolay bir şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle birlikte yapalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle sol şişimin üzerine alıyorum. Şimdi diğer şişimi de alıp bu kısmı öreceğim. Şu kalan son ilmeği sıra başındaki ilk ilmekle birlikte bakın şuradan sol kısımdan ikisini birlikte alarak öreceğim. Bu şekilde şişimi batırıyorum. Böyle örerek bu ilmeği de burada yok etmiş oluyorum. Ve kalan 18 ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde parçamı tamamlamış olacağım. Evet. Böylece arka parçamızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Yaka kısmında kesim yapmış olduk. Omuzlarımızı dediğim gibi şiş üzerinde bekleteceğiz. Ön parçalarımızı ördüğümüz zaman yine bir tığ yardımıyla kolayca parçalarımızı birleştireceğiz. Şimdi ipimizi buradan koparabiliriz ve ön parçaya geçiş yapabiliriz. Öncelikle sol ön parçamızı birlikte öreceğiz. Çünkü düğme iliği açacağımız parçayı birlikte örelim istiyorum. Arka parçamızı 64 ilmekle başlayıp bitirdik. Ön parçalarımıza 36 ilmekle başlayacağız. Şimdi şişimize 36 ilmek atıp ilk sıradan itibaren birlikte örmeye başlayalım. Ön parçam için şişime 36 ilmek attım. Bu bizim sol ön parçamız olacak. Arka yüzden birlikte örmeye başlayalım. Sıra başındaki ilk 2 ilmeğimizi ters örerek başlayacağız arkadaşlar. Ters olarak başlamamız önemli çünkü kenarda biye çalışması yapacağımız için ön yüzde bu ilmeklerimizin düz olarak gözükmesi gerekiyor. O yüzden ilmek attıktan sonra hemen ilk sıramızda arka yüzdeyken ilk 2 ilmeğimizi ters örerek başlıyoruz. 2 ters, sonrasında 2 düz, 2 ters, 2 düz olacak şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilerleyip devam edelim. Arka yüzde bir sıra 2 ters 2 düz lastik örüp geldik. Şimdi ön yüzdeyiz. Lastiğimize devam edeceğiz. Bu bizim sol ön parçamız olacağı için sıra başı kenara denk gelecek. Sıra sonu şu kısımsa ön patımız olacak. O yüzden bu parçada sıra sonundaki şu 2 ilmeğimizle biye çalışması yapacağız. Bu ön parçamız boyunca bu biye çalışması devam edecek arkadaşlar. Diğer ilmekleri normal şekilde 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. Arka parçada olduğu gibi 12 sıra boyunca lastiğimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerliyorum. 2 ters, 2 ters, 2 düz olacak şekilde lastiğimi örüyorum. Sıramın sonunda 2 ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 2 düz ilmeğim kaldı. Arkadaşlar bu düz ilmekleri her zaman ön yüzdeyken öreceğim. Yani sıra sonunda öreceğim. Arka yüze geçtiğim zaman bunları örmeden alacağım. Biye işlemimizi daima böyle yapacağız. Her iki parçada ön yüzde bu ilmekler örülecek. Arka yüzde örülmeyecek. Şimdi ön yüzde ördüm. Arka tarafa geçiyorum. Daima arka yüzde bu iki ilmeğimi bu şekilde örmeden şişime takıyorum. Bu kısımda yapacağımız işlem dediğim gibi hep aynı olacak. Sıranın sonuna geldiğimizde ön yüzde sıra sonuna geldiğimizde bu iki ilmeğimizi öreceğiz. Arka yüzde sıraya başlarken bu iki ilmeğimizi örmeden sadece şişimize takıp devam edeceğiz. Bu şekilde bakın şu şekilde aldım. İpimi arkaya alıyorum. Ve iki ters iki düz lastiğimi örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da tamamlayınca 4 sıra lastiğimi örmüş olacağım. Üzerine 2 sıra daha ördükten sonra yani 6 sıra lastiğimi tamamladıktan sonra ön yüze geçtiğim zaman ilk iliğimi de açacağım arkadaşlar. Birlikte bu sıramızı tamamlayalım.
Şimdi tekrar ön yüze geldik. Sıra sonuna kadar lastiğimizi örelim. Sıra sonuna gelince bir kez daha burada biye işlemini sizlerle paylaşacağım. Sıra sonuna geldik. Sol şişimizde son 2 ilmeğimiz yani bir ilmeklerimiz kaldı. Ön yüzde olduğumuz için bu ilmeklerimizi örüyoruz. Şöyle örüyoruz. Arka yüze geçtiğimiz zaman bu ilmeklerimizi örmeden şişimize takıp ilerliyoruz. Bu şekilde örmeden alıp ipimizi öne alıp devam ediyoruz lastiğimizi örmeye arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım. Bir sonraki sırada ilik açma işlemini yapacağız. Bir sonraki ön yüze yani ilk açacağımız sıraya geldik. İliğimizi bu ön parçada şurada son 4 ilmek kaldığında açacağız. Oraya kadar örelim. İliğimizi açıp devam edelim. Sıramızın sonunda sol şişimize 4 ilmeğimiz kaldı. Bir tane dolama yapıyoruz. Pardon, şöyle bir tane dolama yapıyoruz. Sıradaki 2 ters ilmeğimizi birlikte alarak ters olarak örüyoruz. Böylece ilk iliğimizi açmış oluyoruz. Ve sondaki 2 ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Toplam 12 sıra lastiğimizi örüp tamamladıktan sonra modelimizi uygulamaya başlayacağız. Biye ilmeklerini gösterdiğim şekilde daima sıra sonunda örüp sıra başında, arka yüzde sıra başında örmeden alarak o kısımda devam edeceğiz arkadaşlar. Lastiğimizi 12 sıraya tamamlayıp geliyoruz. 12 sıra lastiğimizi tamamladıktan sonra şimdi artık modelimizi uygulamaya başlayabiliriz. Ön parçamızda da. Ön parçamızda sıra sonundaki 8 ilmeğimiz ön patlar olacak arkadaşlar. Bu 8 ilmeğin 6 tanesini haroşa olarak öreceğiz. Sondaki 2 ilmek biye olarak aynı şekilde devam edecek. 8 ilmek bizim ön lastiğimiz olacak. Kalan ilmeklerle de modelimizi uygulayarak arka parçada yaptığımız gibi aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle şu kısımda lastikten sonra 2 haroşa diş örmüştük. Yine aynı şekilde 2 haroşamızı örüyoruz. Üzerine motifimizi uygulayarak devam ediyoruz. Tek farkı ne olacak? Sıra sonundaki 8 ilmeğimizin 6 tanesini haroşa, 2 ilmeğini gösterdiğim şekilde biye olarak örerek devam edeceğiz. Onun dışında modelimizi uygulayarak parçamızı öreceğiz arkadaşlar. Parçamıza başlayalım. Arka parçayla aynı olacak şekilde kol kesimini yapacağımız hizaya kadar parçamızı örüp tamamlayıp geleceğiz arkadaşlar. İlk iliğimizi burada lastik kısmında örmüş olduk. Şimdi bu sıradan itibaren burada haroşa olarak öreceğimiz için bundan sonra haroşa dişleri sayarak diğer iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. İkinci lastiğimizi şuradaki ilk haroşadan itibaren sayarak 10 haroşa diş olduğunda 2'nci lastiğimizi açalım ama ondan sonraki iliklerimizi 12 haroşa diş arayla açmaya devam edelim. Burada lastikten sonra, şuradaki ilikten sonra çok az daha ördüğümüz için bundan sonraki ilk iliğimizi 10 haroşa diş arayla açarsak daha muntazam bir şekilde, hani, ilik araları denk gelmiş olacak. Şimdi parçamızı kol, kesimini yapacağımız hizaya kadar örüp tamamlayıp geliyoruz. Sol ön parçamı arkayla aynı hizaya gelene kadar örüp tamamladım arkadaşlar alt kısmını. Toplam 4 tane ilik açarak kol hizasına kadar bitirmiş oldum. Şimdi parçamızın hem kol hem de yaka kısmına başlayacağız. Aynı anda hem koldan hem yakadan kesmeler yaparak ilerleyeceğiz. Arka parçada olduğu gibi kol kesimini yaparken kenarda 6 ilmek haroşa olarak öreceğiz. Sonrasında kesim yapacağız. Yaka kısmına geldiğimizde yine aynı şekilde ön patımız 2 ilmek biye artı 6 ilmek haroşa yani 8 ilmek olarak devam ettik baştan itibaren ön patımıza. Bu 8 ilmekten önceki 2 ilmekte kesim yaparak yaka oyuntumuzu da oluşturmuş olacağız. Hemen birlikte başlayalım. Şimdi sıra başından 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Altı ilmekten sonra ipimi öne alıyorum. Ve sıradaki 2 ilmeği ters olarak birlikte örüyorum. Bir ilmek kesim yapmış oluyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum ve modelin gerektirdiği şekilde ortadaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. 2 diş haroşadan sonraki şuradaki düz örgü, 2 sıra düz örgü kısmındayım şu an. Ön yüzde düz örgü olarak ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Sıra başında 6 ilmek haroşa ördüm. Sonrasında 2 ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. Devamındaki ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Sıramın sonunda 10 ilmek kalana kadar öreceğim. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bir tane daha örüyoruz. 10 ilmeğimiz kaldığında bu defa yaka için kesim yapıyoruz. Yine ipimizi öne alıp 2 ilmeğimizi birlikte ters olarak örüyoruz. Ve kalan 8 ilmeğimizi normal şekilde buradaki ön patımızı örmeye devam ediyoruz.
Ve arka yüze geçiş yapıyoruz. Sıra başındaki 2 bir ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Devamında 6 ilmek haroşamı örüyorum. 6 ilmek haroşadan sonra önceki sırada birlikte ördüğüm, ikisini birlikte ördüğüm ilmeklerim bu arka yüzde düz olarak gözüküyor. Onları düz olarak örüyorum. Onu düz olarak örüyorum ve ipimi öne alıp diğer ilmeklerime ters olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar, sıramın sonunda 7 ilmeğim kalana kadar bu ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Önümdeki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Ve sıra sonunda kalan 6 ilmeğimi de haroşa olarak örerek sıramı, arka yüzümü tamamlamış oluyorum. Tekrar ön yüze geçiyorum. Bu sırada ikinci kesimimizi yapacağız. Her ön yüzde her iki taraftan kesmelerle ilerleyeceğiz. Bir kez daha birlikte yapalım. Sıra başında 6 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 4, 6. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz olarak, pardon, ters olarak birlikte ters olarak örüyorum. Bir ilmek kesimi yapıyorum. Ve şimdi model uygulamasına devam edeceğim. Aradaki ilmeklerimde şuradaki 2 sıra düzden sonraki modeli uygulamaya başladığım kısımdayım. 2 ilmeğimi bu şekilde birlikte alarak aradaki ilmeklerimde modelimi örmeye devam ediyorum. Sıramın sonunda yine 10 ilmeğim kalana kadar modelimi uygulayarak ilerleyeceğim. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğim kaldığında ipimi öne alıp 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Ve kalan 8 ilmek patımı örüp sıramı tamamlıyorum. Ve arka yüze geçiyorum. Bu arka yüzü de birlikte örelim. Sekiz ilmek patımı örüyorum. Pat kısmından sonra önümdeki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Önceki sırada kesim yaptığım ilmek. Sonrasında yine modelimi uygulayarak aradaki ilmeklerime devam edeceğim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar şu aradaki ilmeklerim üzerinde modelimi uygulamaya devam edeceğim. Sırama başladım. 8 ilmek patımı ördüm. Sonrasında bir düz ilmek ördüm. Şimdi önümdeki bir ilmeği düz örüyorum. Sonrasında aradan bir ilmek çıkartarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane aradan ilmek çıkararak örüyorum. Bir tane düz, bir tane ilmek çıkararak örüyorum. 7 ilmek kalana kadar bu şekilde ilerliyorum. Bu 7 ilmekten önce son bir defa aradan ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde model uygulamasını tamamlamış oluyorum bu kısımda. Ve önümdeki şu an 7 ilmeğim kaldı. Önümdeki bir ilmeği düz olarak örüyorum ve kalan 6 ilmeğimi haroşelerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ve tekrar ön yüze geçip eksiltmelerimi yapmaya devam edeceğim. Orta kısımdaki ilmeklerimi de modelimin gerektirdiği şekilde örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Arka parçamızda kol kesimini 6 kez yapmıştık. Bu kısımda 6 ilmek eksiltme yapmıştık. Ön parçalarımızda da yine aynı olacak. Arka kol kısmını, pardon, ön parçada kol kısmında burada şu an 2 defa eksiltme yapmış olduk. 4 defa daha yapacağız. Buradaki eksiltmemizi tamamlamış olacağız. Toplam 6 eksiltme yapacağız kol kısmında. Yaka kısmına gelince yaka kısmında daha fazla olacak. Şöyle söyleyeyim. Arka parçamızda omzumuz için 18 ilmek bırakmıştık. Yaka kısmını toplam ilmek sayımız 18 tane kalana kadar eksiltmelerini devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi kol kesimimizi tamamlayıp yani 4 defa daha eksiltmemizi yapıp geliyoruz. Parçamda her iki tarafta 6'şar defa eksiltme yapıp tamamladım arkadaşlar. Kol kesimini tamamlamış oldum. Bundan sonra kolda sadece sıra başında alt haroşamı örüp devamında modelimi devam ettirerek ilerleyeceğim. Yaka kısmındaysa eksiltmelere devam edeceğim.
Altı bir tarafta toplam 12 ilmek eksiltme yapmış olduk. 36 ilmekle başlamıştık. 12 ilmeği çıkardığımızda şu an şişimizin üzerinde 24 ilmeğimiz var. İlmeklerimizin sayısı 18 kalana kadar yaka kısmında eksiltme yapmaya devam edeceğiz. Yani 6 defa daha eksiltme yapmış olacağız yaka kısmında. Buradan itibaren toplamda yaka kısmında 12 ilmek eksiltme yapmış oluyoruz. Bu sırayı da birlikte örelim modelimizi uygulayarak. Kol kısmında 6 ilmek haroşamı örüyorum. Sonrasında şimdi 2 diş haroşadan sonraki 2 düz sıramı ördüm. Şu an model uygulaması yapacağım kısımdayım. Önümdeki ilmeğimin yönünü çevirip ikişer ikişer ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Sıra sonunda 10 ilmeğim kalana kadar her zaman olduğu gibi öreceğim. Ve sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. Önümdeki 2 ilmeği ters olarak örüyorum ve kalan ön lastiğimi bat kısmını örerek tamamlıyorum arkadaşlar. Böylece yaka kısmında 7. eksiltmemi yapmış oldum. 5 kez daha bu kısımda aynı şekilde eksiltme yaparak ilerleyeceğim. Böylece ilmek sayım 18'e düşmüş olacak. Ondan sonra arka kısımda yaptığımız kadar bu hizada ne kadar ördüysek aynı şekilde örerek parçamızı tamamlayacağız. Öncelikle yaka kısmını tamamlayalım kesimlerini. İlmek sayımızı toplamda 18'e düşürelim. Sonrasında şuradaki ilk haroşa dişten itibaren şuradan sayıyoruz. İtibaren saydığımızda toplamda 27 haroşa diş olana kadar parçamızı örüp tamamlayıp geliyoruz arkadaşlar. Yeleğimin ön parçasını tarif ettiğim şekilde tamamladım arkadaşlar. Üst kısmı bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi diğer ön parçaya geçmeden önce öncelikle arka ve bu ön parçamızı omuzlardan birleştirmesini yapacağız. Sonrasında diğer parçamızı örmeye başlayacağız. Omuzlarda bir tığ yardımıyla kolay bir şekilde parçalarımızı birleştireceğiz. Öncelikle arka parçamızı bu şekilde gördüğünüz şekilde ön yüzü üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ön parçamızı da arka yüzü üste gelecek şekilde böyle yönüne dikkat ederek yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle şu kısımdan ikisini çeviriyorum. Ve elime tığımı alıyorum. Şimdi bu kısımda her defasında ilmekleri karşılıklı olarak alarak tığ yardımıyla birleştireceğim. Şimdi ipimin bağlı olduğu ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek de ön taraftan alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek ön taraftan alıyorum. Bir ilmek arka taraftan alıyorum. Tığımın üstündekiyle beraber üçünü birlikte örüyorum. Bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek arkadaki şişten ilmeklerimi alıyorum. Tığımın üstündekiyle beraber üçünü birlikte örüyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde üçünü birlikte alarak örelim burada arkadaşlar. Bir ilmek önden alıyoruz, bir ilmek arkadan alıyoruz. Üçünü birlikte zincir çeker gibi çekiyoruz. Bir ilmeği kaçırdık, pardon. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimiz bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda şişlerimde kalan son ilmekleri de alıp birleştirmemi bitirmiş olacağım. İpimi sabitliyorum. Bu şekilde omuz birleştirmemizi yapmış oluyoruz. Ön yüzden de bakıldığında böyle muntazam bir şekilde birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle böylece yeleğimizin sol parçasını tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi diğer ön parçayı da yapıp tamamlamaya. Yine aynı şekilde şişimize 36 ilmek atarak başlıyoruz. İlk sırada yine birlikte yapalım. Çünkü şu biye kısmı bu parçada biyeyi biz sıranın sonunda yapmıştık. Bu defa sağ ön parçada biyemiz sıranın başında olması gerekecek. O yüzden o kısmını birlikte başlayarak parçamızı örelim. Diğer ön parçam için şişime 36 ilmek atıp geldim. Bu ön parçamıza başlarken sıra başındaki ilk 2 ilmeğimizi düz örerek başlayacağız. Böylece sıra sonunda iki ilmeğimiz ters olarak denk gelecek. Şu an ilmek atmadan sonraki ilk
sırada yani arka yüzde olduğumuz için sıra sonundaki 2 ilmeğimiz ters olacak. Bu sırada ki ön yüzde düz olarak biye ilmekleri olabilsin. Şimdi ilk 2 ilmeğimizi düz örerek başlıyoruz. Sonrasında 2 ters. Sıramızın sonuna kadar 2 ters 2 düz olacak şekilde lastiğimizi örmeye başlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki 2 ilmeğimi ters örüp ilk sıramı tamamlamış oluyorum ve ön yüze geçiyorum. Yine aynı şekilde bu kenarda biye ilmekleri olacak olan 2 ilmeğimizi ön yüzlerde öreceğiz. Arka yüzde örmeden alarak devam edeceğiz. Şimdi bu sırada bu şekilde ikisini bu şekilde örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Yine 2 ters 2 düz olarak devam edeceğim. Bir sonraki yüze yani arka yüze geçtiğim zaman sıra sonunda bu 2 ilmeği örmeden şişime takarak devam edeceğim. Oraya kadar ilerleyip gelelim arkadaşlar. 2 sıra ilerleyip sıra sonundaki biye kısmına geldim. Bu ön parçada yapacağımız bir çalışması bu şekilde olacak. Arka yüzdeyken ipimizi öne alıp bu 2 ilmeğimizi örmeden şişimize takacağız. Ve ön yüze geçeceğiz. Ön yüzde bu 2 ilmeğimizi örerek örgümüze başlayacağız. Bu kenarlardaki biyemizi daima bu şekilde yapacağız. Ön ve arka yüzde hep aynı şekilde devam edeceğiz. Böylece bir yüzde örüp bir yüzde örmeden biye çalışmamızı devam ettirmiş olacağız. 2 ilmek biyeden sonra aynı şekilde 2 ters 2 düz olarak devam ediyorum. Bu kısma geldiğimde yani buradan bir tur örüp geri gelip bu hizaya geldiğim zaman sondaki 2 ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Ön yüze geçtiğimde sıra başında bu 2 ilmeğimi örerek sırama başlıyorum. Parçam boyunca aynı şekilde ilerleyerek devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi lastiğimizi diğer ön parçada olduğu gibi 12 sıra oluncaya kadar 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. Sonrasında bu defa parçamızın başlangıç kısmında sıra başında pat kısmı 8 ilmek pat kısmı bu defa sıra başında olmuş olacak. Aynı şekilde bu parçamızı da örüp tamamlayacağız arkadaşlar. Kol hizasına kadar örüp tamamladıktan sonra bu defa kol ve yaka kısımlarını yer değiştirerek aynı şekilde burada tarif ettiğim şekilde örüp bitireceğiz. Omzumuzu da aynen gösterdiğim gibi birleştirip tamamlamış olacağız arkadaşlar. Oraya kadar yani omuz birleştirmesini de yapıp yeleğimizi tamamlayalım. Son olarak yan dikişlerimiz kalmış olacak. Yan dikişlerimizi de yaparak bitirmiş olalım. Arkadaşlar yeleğimin diğer ön parçasını da tamamlayıp geldim. Düğmelerini de güzelce diktim. Şöyle bir tarafın dikişini yaptım. Şimdi sizlerle diğer yan tarafın dikişini de yapıp yeleğimizi hazır hale getireceğiz. İpimizi sabitleyip gelelim. İpimi sabitledikten sonra lastik kısmında ön yüzde dikiş yapmaya başlıyorum. Şöyle şuralardan iğnemi batırıyorum. Şu kısımlardaki iplerimi karşılıklı alarak dikişimi yapıyorum. Bir aradan son bir defa alalım. Lastik kısmından sonra haroşa kısmına başlarken şu karşılıklı tırtıkları birlikte alarak dikeceğim. Şöyle en üstteki tırtıktan iğnemi batırıyorum. Ve onun tam karşısındakinden şuradan batış yapıyorum. Şuradan ve şuradan. Bu şekilde alarak dikişimi yapıyorum. Üst kısma geçtiğimde yine aynı şekilde şöyle kenarlardan bakın şu sondaki ilmek içinden şuradan iğnemi batış yapıp şu kısımdan batırıp dikişlerimi yapıyorum. Böylece karşılıklı olarak denk gelecek şekilde dikişimizi yapıp tamamlayıp geliyoruz. Son olarak yan dikişlerimizi yaparak 1-1,5 yaşa uygun yeleğimizi tamamladık. Bu yeleği bir beden büyük örmek isteyenler için gerekli sayıları, ölçüleri vermek istiyorum şimdi sizlere. 1-1,5 yaş için arka parçamıza 64 ilmekle başlamıştık. 2-3 yaş için örmek isteyenler arka parçaya 68 ilmekle başlayabilirler. Sonrasında
kol kesimlerini aynı şekilde 6 ilmek eksiltme olacak şekilde yapıp fazla olan 4 ilmeklerini ikisini bir omza, ikisini bir omza vererek devam edebilirler arkadaşlar. Yani 1-1,5 yaş bedeninde omuzları 18 ilmek olacak şekilde ördük. 2-3 yaş bedeninde omuzlarınızı 20 ilmek olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeleğinizin boyunu da 37-38 santim civarı hazırlamanız uygun olacaktır. Ön parçalarımızı da 36 yerine 38 ilmekle başlayarak örebiliriz. Yine aynı şekilde fazla olan 2 ilmeğimiz omuzlarda 18 yerine 20 ilmek olarak yer alabilir arkadaşlar. Bedenimizin genişliğinin de 30-31 santim civarı olması yeterli olacaktır. Bu ölçüyle verdiğimiz sayılarla tabii elinizin sıkılığına göre ufak değişiklikler olabilir ama yaklaşık 4 yaşa kadar kullanılabilecek ölçüde bir yelek elde etmiş olursunuz. Yeleğimizi daha küçük, bir küçük bedende örmek isteyenler, 0-1 yaş aralığında örmek isteyenler, yeleğimizin arka parçasına 64 yerine 60 ilmekle başlayabilirler. Kol oyuntusunu yine aynı şekilde yapabiliriz. Sonrasında kalan ilmeklerimizi omuz ve yakada 16, 16, 16 olacak şekilde bırakabiliriz arkadaşlar. Bu yelekten 4 ilmek eksik başlarsak omuzları da 16 ilmek olarak ayarlarsak 0-1 yaş aralığı için uygun bir yelek elde etmiş oluruz. 1-1,5 yaş bedenini 34 santim, boyu 34 santim olacak şekilde ördük. 0-1 yaş yeleğinizi boyu 30-31 santim olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 1-1,5 yaş için ön parçalara 36 ilmekle başladık. 0-1 yaş için siz ön parçalarınızda 34 ilmekle başlayabilirsiniz. Yine 2 santim eksik olacak. Dolayısıyla omuzlar 1-1,5 yaşta 18 ilmek yaptık. Omuzları arkayla aynı şekilde 16 ilmek olacak şekilde bırakırsanız 0-1 yaşa uygun yeleğinizi örmüş olursunuz. Beden genişliğinizde 26, en fazla belki 27 santim olacak şekilde denk gelecektir arkadaşlar. Tabii verdiğim sayılar, ölçüler sizin ipinizin kalınlığına ve şiş numaranıza, elinizin sıkılığına göre ufak değişiklikler olabilir. Dilerseniz bu yeleği aynı sayılarla daha kalın bir ip ve şiş kullanarak daha büyük çocuklarınız için de örebilirsiniz arkadaşlar. Daha da büyük çocuklar için 4-5-6 yaş çocuklar için örmek isteyenler her defasında arka parçayı 4 ilmek daha fazla, her bir beden için 4 ilmek fazla olacak şekilde başlayarak örebilirler. 1-1,5 yaş için 64 ilmek, 2-3 yaş için 68 ilmek, 4-5 yaş için 72 ilmek gibi arttırarak ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz memnun olurum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hepinize sağlıkla, huzurla öreceğiniz örgüler, keyifli vakitler diliyorum. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.